Antibiyotik kullanıyorsan ve bağırsaklarını mahvetmek istemiyorsan beni bir dakika dinle. Bak şimdi, antibiyotikler vücudundaki kötü bakterileri öldürürken maalesef kurunun yanında yaşı da yakıyor. Yani dost bakterileri de süpürüp götürüyor. Sonra ne oluyor? Şişkinlik, gaz, sindirim problemleri, hatta bağışıklığın bile düşebiliyor. Doktorun yazdığı antibiyotik kutusu bitti, hastalığın geçti ama karnındaki o şişkilik ve huzursuzluk bir türlü geçmedi mi? Hatta belki ishal ya da kabızlık gibi yeni dertlerin başladı. Eğer antibiyotik kullanırken veya kullandıktan sonra bağırsakların bozuldu diyorsan yalnız değilsin ve tam olarak doğru videodasın. Merhaba, ben Eczacı Mehmet Kaban. Bugün seninle antibiyotiklerin vücudumuzdaki o gizli savaşı hakkında konuşacağız. Ama korkma, tıbbi terimlere boğulmayacağız. Bugün antibiyotik kullanırken bağırsaklarını nasıl korursun, o bozulan dengeyi nasıl geri kurarsın ve en önemlisi bir sonraki antibiyotik kullanımında aynı hataları yapmaman için neler yapmalısın, bunları konuşacağız. Öncelikle gel şu antibiyotik meselesini bir netleştirelim. Antibiyotik modern tıbbın en büyük mucizelerinden birisi. Zatüre, ciddi enfeksiyonlar, bunlar şakaya gelmez. Ama antibiyotiklerin çalışma prensibi biraz kör atış gibi. Vücuda girdiğinde seni hasta eden o kötü bakteriyi öldürürken maalesef bağırsaklarındaki o muazzam ekosistemi, yani dost bakterilerini de ayırt etmeden öldürüp götürebiliyor. Ben bunu hep bir organ yangınına benzetiyorum. Yangın kuru ağaçları yaktığı gibi oradaki fidanları, çiçekleri, yani yaşamı da yok ediyor. İşte antibiyotik sonrası yaşadığın o gaz, şişkinlik, sindirim sorunları aslında bağırsak ormanlarının yanıp kül olmasından kaynaklanıyor. Peki biz bu yangını nasıl önleyeceğiz ya da en az hasarla atlatacağız? İlk kuralımız probiyotik desteği, ama burada çok kritik bir detay var. Eczanede hastalarıma da hep söylerim. Gidip rastgele bir probiyotik alıp antibiyotikle aynı anda yutarsan geçmiş olsun. Paranı çöpe attın demektir. Çünkü antibiyotik o yuttuğun kapsüldeki canlı bakterileri de midede öldürür. Altın kural şu: antibiyotik ile probiyotik arasında en az 2, ideal olarak 3 saat zaman bırakacaksın. Sabah antibiyotiğini içtin mi? Probiyotiğini öğlen yemeğiyle. Bırak antibiyotik işini yapsın. Vücuttan biraz uzaklaşsın. Sonra biz askerleri, yani dost bakterileri cepheye gönderelim. Burada bir parantez açmak istiyorum. Biraz daha teknik ama çok işine yarayacak bir bilgi vereceğim. Eczaneye gittiğinde özellikle Saccharomyces boulardii içeren takviyeleri sorabilirsin. Neden biliyor musun? Çünkü bakteri değil, bir mayadır. Antibiyotikler bakterileri öldürür ama mayalara dokunamaz. Yani antibiyotik tedavisi sırasında en dirençli, en sağlam duracak desteklerden birisi budur. Aklının bir köşesinde bulunsun. Sadece hap yutarak bu işi çözemeyiz. Mutfağa da girmemiz lazım. Probiyotik yetmez, bir de prebiyotik dediğimiz kavram var. Yani o dost bakterilerin yiyeceği. Sen askerliği gönderdin ama onlara erzak veremezsen savaşamazlar. Nedir bu erzaklar? Lifli gıdalar. Pırasa, enginar, soğan, sarımsak, muz, yulaf. Antibiyotik kullandığın hafta bu besinleri sofrandan eksik etme kesinlikle. Onlar senin bağırsak floranı besleyecek, güçlendirecek. Bir diğer önemli konu da fermente gıdalar. Ev yoğurdu, kefir, şalgam suyu, ev turşusu, bunlar doğal probiyotik kaynaklarıdır. Ama dikkat et, turşu derken tansiyonunu fırlatacak kadar tuzlu olanlardan bahsetmiyorum tabii ki. Makul miktarda doğal fermentasyon ürünleri tüketmek gerek. Bağırsak duvarını onarmana yardımcı olur bu. Peki ne yemeyeceğiz? Çok basit: şeker. Bak, burası önemli. Bağırsak floran bozulduğunda fırsatçı mantarlar ve kötü bakteriler ortamda cirit atmaya başlıyor ve bu kötü arkadaşların en sevdiği yakıt şekerdir. Sen antibiyotik döneminde tatlıya, hamur işine, paket gıdaya yüklenirsen aslında düşmana cephane taşıyorsun demektir. O yüzden en azından tedavi bitene kadar, sen kendini toparlayana kadar şekeri minimuma indiriyoruz. Son olarak sık yapılan bir hatadan bahsedip kapatacağım. Kendimi iyi hissediyorum, antibiyotiği bırakayım. Sakın bunu yapma. Kutuyu yarım bırakmak o bakterilerin o ilaca direnç kazanmasına neden olur. Bir sonraki hastalığında o ilaç işe yaramaz. Doktorun ne kadar süre dediyse o kadar kullan. Umarım bu bilgiler kafandaki soru işaretlerini gidermiştir. Kendine çok iyi bak. Sağlıklı günler diliyorum.